Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün Afyon yöremize ait yöresel bir tarifle karşınızdayım. Klasik köfte tarifinden sıkılanlar için oldukça lezzetli ve güzel bir tariftir. Buyurun malzemeleri tanıyarak yapımına geçelim. Tarife köfte harcını hazırlayarak başlıyorum. Köfte harcı için orta yağlı 500 gram dana kıyma, 1 adet orta boy rendelenmiş soğan, tuz, karabiber, kimyon, dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Normal köfteden farkı ise burada ortaya çıkıyor. 1 çay bardağı dolusu da köftelik ince bulgur kullanacağım. Tüm bu malzemeleri tek bir kasede birleştirip köfte harcını hazırlıyoruz. Baharatlarını ekliyorum. Ve 1 çay bardağı ince bulguru doğrudan ekleyerek köfte harcını yoğuruyoruz. İyice yoğurduktan sonra tek parça hale getirdim. Şimdi elimle küçük parçalar kopararak bu şekilde köfte şekli verip bir tahtanın üzerine alıyorum. Daha sonra hazırladığım köfteleri de kaynar suyun içerisine atarak birkaç dakika boyunca haşlayarak pişiriyoruz. İki dakika sonra bulgurlar şişecektir. Sudan çıkarabilirsiniz. Haşlanan köfteleri soğuması için kenara alıyorum. Köfteleri birkaç dakika haşladıktan sonra dış kısmının harcını yapacağız. Ve bu tarifin ismi de buradan geliyor. Çullama köfte olarak bilindiği için burada da kadın budu köfte gibi dış kısmını kaplayarak pişiriyoruz ve dışına bir çul yapmış oluyoruz. Bunun için 2 adet yumurtayı bir kaseye alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tutam tuz ekleyerek tüm bu malzemeleri ilk önce bir karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra yaklaşık yarım su bardağı un ekleyerek tekrardan karıştırıyoruz. Ve köftelerin dışını kaplayacağımız çul da hazır. Şimdi kaplayıp pişirmeye geçebiliriz. Köfteleri pişirirken de uygun bir tavanın altı tamamen yağ ile kaplanana kadar ayçiçek yağı ekleyip yağ ısındıktan sonra köfteleri arkalı önlü bu şekilde kaplıyoruz ve yağın içine bırakıyoruz. Şimdi de üzerine en çok yakışan domates sos yapacağız. 2 adet domatesi rendeleyip bir tavanın içine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Ve tuz, karabiber, kuru nane ve kekik ekleyerek tereyağı tamamen içinde eriyene kadar, domatesin de suyu buharlaşana kadar dilediğimiz kıvama getiriyoruz. Yemeği tabaklarken tabağın en altına biraz sarımsaklı yoğurt, sarımsaklı yoğurdun üzerine hazırladığım domates sostan da biraz ekliyorum. Güzel ve lezzetli bir tariftir. Yoğurt ve domates sos ile de daha da güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. İçini de sizlere göstereyim. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.